Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ayakkabı tarzı iki çeşit dikişsiz patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Mor ve beyaz tonlarında. Beyaz ipimin kağıdı yok ama numarası belli. Kartopu Flora K10. Mor ipim ise Ören Bayan Dora'nın, renk kodum 104. Patiğimde kullandığım şişlerimiz hanımlar böyle kısa 2 şiş 3 numara. Hemen modelimi göstereyim sizlere. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Çok şık ayakkabı tarzında. Çok güzel bir görüntüsü var bu şekilde. Patiğimin hiçbir yerinde hiçbir şekilde dikişimiz yok. Şöyle göstermek istiyorum patiğimizin tabanı. Bu şekilde bakın patiğimizin topuk kısmı. Böyle çok güzel bir model oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka haroşa sayısını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler azaltabilir ya da ayağınıza ölçerek de yapabilirsiniz. Ben hemen patiğimin yapılışına geçmek istiyorum hanımlar. Patiğimize burun tarafından 8 ilmek olarak başlıyoruz. Bu şekilde 8 adet ilmeğimi atacağım. Biraz gevşek bir başlama yapıyorum hanımlar. Bakın. Sonrasında bu başlangıç yerlerinden ilmek çıkaracağımız için şöyle 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atıyorum ucuna. Bu şekilde. Ucundaki bu fazla ipimi de keseceğim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar haroşa örgü uygulaması yapacağız tamamen. Ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler her iki tarafta ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Hemen beyazımıza geçiş yapacağız bu aşamada. Hanımlar şu anda da patiğimizin örgümüzün ön yüzündeyiz. Bunu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada hanımlar hemen beyaz ipime geçiş yapacağım ve ön yüzde artırmalarımıza da başlayacağız. Öncelikle şöyle beyaz ipimi de hazırladım. İpimi şöyle aradan alarak arkaya doğru alacağım mor ipimi. Şöyle. Şimdi beyaz ipimle öreceğim. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen beyaz ipimin ucunu burada mor ipime bağlayacağım. Patiğim sökülmesin diye. Buraya 2 tane bir düğüm attım. Hanımlar kenardan 2 ilmek ördükten sonra artırmamı yapacağım. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Bakın buraya şöyle ipimi parmağıma dolayıp bir ilmek attım. Toplamda kenarda kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğim oldu. 3 beyazım oldu. 4 ve 5. 5 ilmek beyaz ördüm. Sonra beyazımı bırakıp mor ipime geçeceğim. Diğer ilmeklerimi mor ile öreceğim. Bakın. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine mor ipimle ördüm. Burada tekrar artırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Sonrasında kalan 2 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar şişimizde şu anda 10 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Patiğimizin arka yüzündeyiz. Hanımlar patiğimizin arka yüzünde artırma işlemi yapmayacağız. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle düz olarak öreceğiz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Mor ilmeklerimi mor ipim ile düz olarak örüyorum. İp geçişlerinde de hanımlar bakın mor ipimi arkada bırakıyorum. Arka yüzde bırakıyorum. Mor ipimi şöyle çaprazlamasına bakın. Mor ipimin altına geçirerek beyazımı alıyorum. Kalan 5 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Model kurulumu sadece ön yüzde oluyor. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Hem artırma yapacağım hem de bakın modelimiz beyazımız bu defa sola doğru kayma yapacak. Şöyle ki kenar ilmeğimi aldım yine. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya şöyle bir adet ilmek attım. Artırmamı yapıyorum. Sonrasında hanımlar buradaki bir mor ilmeğime kadar öreceğim. Beyazlarımı örüyorum. Bir tane mor ilmeğimi de yine beyaz ile örüyorum. Bakın beyazımız böyle. Beyaz desenimiz sağa doğru kayma yapıyor. Sonra beyaz ipimi şöyle bıraktım. Mor ipimi alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar mor ipimle ördüm. Tekrar buraya da mor ile artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de mor ipimle ördüm. Bu şekilde.
Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenarlarımızda şöyle V şeklinde görüntüler oluyor hanımlar. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Mor ilmeklerimi mor ipim ile, beyaz ilmeklerimi de beyaz ipim ile öreceğim. Hemen mor ipimi arkada bırakıyorum. Çaprazlamasına şöyle morun altından geçirerek beyaz ipimi aldım. İlmeklerimi beyaz ipim ile sıra sonuna kadar haroşa olarak, yani düz olarak örüyorum. Tekrardan ön yüzdeyiz. Artırmalarımıza ve model kurulumuna devam ediyoruz. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Buradaki mor ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Modelimiz sağa doğru, sola doğru kaymaya devam edecek. Beyazlarımı ördüm. Buradaki bir mor ilmeğimi de yine beyazım ile örüyorum. Tekrardan morumu elime aldım. 2 ilmek daha mor örüyorum hemen yanına. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de mor ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Modelimiz gördüğünüz gibi hanımlar sola doğru kayıyor. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Mor ilmeklerimi mor ipim ile, beyaz ilmeklerimi de beyaz ipimle örüyorum arka yüzde. Modelimiz bitene kadar bu böyle. Bakın mor ipimi arkada bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ilmeklerimi sıra sonuna kadar beyaz ipim ile haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bakın hanımlar, burada beyaz ile 1, 2, 3 diş haroşamız oldu. Her 4 diş haroşada bir renkler model yer değiştirme yapacak. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Tekrardan buraya bir ilmek artırmamı yaptım. Yine modelimiz kayacak. Bir tane mor ilmeğime kadar öreceğim ilk. Bakın beyazlarımı örüyorum. Buradaki bir tane mor ilmeğim, onu da beyaz ile ördüm. İp değişikliği yapıyorum. Morumu aldım. 2 ilmek örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan buraya artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de mor ipim ile örüyorum. Böyle. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Bakın morumu arka yüzde bıraktım. Çaprazlamasına şöyle beyaz ipimi alıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, hepsini ördük. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın burada 4 diş beyazım oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi beyaz olan ilmeklerimi mor ipim ile öreceğim hanımlar. Şöyle ki bakın, beyazımı şöyle aradan geçirerek arkada bıraktım. Hemen buradaki mor ipimi şöyle alıyorum. Bu şekilde kontrollü bir şekilde arkada biraz gevşek bırakıyorum hanımlar. Bakın bu şekilde. Mor ipimi aldım. İlmeklerimi mor ipim ile öreceğim. Beyaz ilmeklerimi bu defa. Beyaz ilmeklerimin hepsini mor ile öreceğim. Şöyle. Bakın 4 tane ördüm. Hatta buradaki mor ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle. Mor ipimin altından şişimi çıkararak bak arkadaki uzun. Buradaki ilmeğimi böyle örüyorum. Bu şekilde. Beyaz ipim de arkada böyle uzun uzadıya kalmasın diye. Çünkü mor ilmeklerimi beyaz ile öreceğim. Mor ipimin üzerinden beyaz ipimi de atlattım. İplerimi yakınlaştırıyorum sol tarafa doğru. Yeniden bakın burada morumun altından girerek tekrar ilmeğimi örüyorum yine. Arkada gördüğünüz gibi ipimiz uzun uzadıya kalmıyor. Bütün beyaz ilmeklerimi bu şekilde mor ipim ile ördüm. Ördüm. Geri alıyorum ilmeklerimi. Çünkü artırma yapmayı unuttum. Çok özür dilerim. Hemen artırmamızı da yapalım öncelikle. Çünkü ön yüzde artırmalarımıza devam ediyorduk hanımlar. Bakın 2 ilmek ördükten sonra hemen artırmamı tabii ki de yapıyorum. Buraya bir adet ilmek attım. Sonra diğer ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde artırmalarımızı hanımlar kesinlikle unutmuyoruz tabii ki. Şöyle ki yine beyaz ipimi şöyle atlatarak getireyim. Arkada böyle uzun uzadıya iplerimiz kalmasın diye. Hemen şu alttan da girerek örüyorum. Mor ipim de arkada uzun uzun kalmasın. İpleri böyle hanımlar aktara aktara getiriyoruz. Maksat burada arka yüzde iplerimiz uzun kalmasın. Bu şekilde bakın. Beyaz ilmeğimi sonuncu beyaz ilmeğime kadar ördüm. Bakın burada mor ilmeklerime geçince hemen beyaz ipimi alıyorum. İlmeklerimi mor olan ilmeklerimi beyaz ipimle örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya bir adet artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. Bakın hanımlar, bu şekilde model yer değiştirmeye başladı. Buradayız şu anda. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile öreceğim. Mor ilmeklerimi de mor ipim ile öreceğim. Bakın beyaz ipimi arkada bıraktım. Beyaz ipimin altından geçirerek şöyle mor ipimi alıyorum.
Şişimde kalan ilmeklerimi mor ipim ile sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. İp geçişlerinde hanımlar arka yüzde, ipler hep arka yüzde olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor sadece. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine mor ipim ile ördüm. Tekrardan hanımlar ön yüze geldik. Şimdi yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı tabii ki unutmuyorum. Hanımlar bu defa modelimiz böyle sağa doğru kayma yapacak. Son bir tane mor ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi mor ipim ile öreceğim. Son bir mor ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde. Bakın burada son bir tane mor ilmeğim kaldı. Hemen çaprazlamasına şöyle morun altından geçirerek beyazımı alıyorum. İlmeklerimi bu defa beyaz ile örüyorum. Son iki ilmeğim kalana kadar. Modelimiz bu defa bakın böyle sağa doğru kaymaya başlıyor. Son iki ilmeğim kaldı. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Hanımlar 26 ilmek olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi yine gördüğümüz gibi öreceğim. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. Sonra beyaz ipimi arkada bıraktım. Mor ipimi alıyorum tekrar şöyle çaprazlamasına. Kalan ilmeklerimi mor ipim ile sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi ön yüzdeyiz. Kaç ilmeğimiz olmuş bakalım. 3, 6, 8, 10, 13, 16, 20 ilmeğimiz olmuş. Artırmalarımıza devam edeceğiz daha. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum hemen ikinci ilmekten sonra. Burada son bir tane mor ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son bir tane mor ilmeğim kaldı. Hemen morun altından geçirerek beyaz ipimi alıyorum. Buradaki morumu da beyaz ile örüyorum. Tekrar kalan ilmeklerimi de beyaz ile örüyorum. Hanımlar bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile öreceğim. Mor ilmeklerimi de mor ipim ile. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Model kurulumu yok. Model kurulumunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Beyazımı arkada bıraktım. Tekrar mor ipimi elime alıyorum. Şişimde kalan ilmeklerimin hepsini mor ipim ile düz olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu defa artırmamızla birlikte 24 ilmeğimiz olacak şişimizde. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Tekrar buraya artırmamı yaptım. Son bir tane mor ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın son bir mor ilmeğim kaldı. Beyazımı alıyorum. Çaprazlamasına şöyle. Buradaki ilmeğimi beyaz ile ördüm. Yine diğer ilmeklerimi de beyaz ipim ile örüyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Tabii ki artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz ördüm. Şu anda 24 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile ördüm. İp değişikliği yapıyorum. Mor ilmeklerimi de mor ipim ile örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Şöyle baktığımız anda hanımlar yine 4 diş modelimizi kurduk mor ile. Bakın 1, 2, 3, 4. Her 4 diş haroşada bir model yer değiştirecek. Bir de ilmeklerimizi hanımlar tekrar sayalım yanlışlık olmasın. 6, 10, 12, 12, 14, 16, 20, 24. Son kez artırmamızı yapacağız. Yine ipler yer değişecek hanımlar. Morumu şöyle arkaya bıraktım. Bu defa beyaz ipimi şöyle alıyorum. Mor ilmeklerimi beyaz ile öreceğim. Arkada beyazımı şöyle biraz gevşek bıraktım. Bakın arka yüzde. İlmeklerimi bu defa mor ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. İlk iki ilmeğimi ördükten sonra son kez bu defa artırma yapmayı unutmadan artırmamı yapıyorum. Bu şekilde bakın şu beyazımı örerken de yine şu arkadaki ipimin altından girerek şişimle ilmeğimi öyle örüyorum. Beyazım arkada böyle toplanmış oluyor.
Hemen bu mor ipimi de şöyle beyazımın üzerinden atlatarak sola doğru yakınlaştırıyorum. Tekrardan şu beyazımı altından girerek öreceğim. Bakın mor ilmeklerimin hepsini beyaz ile ördüm. Renk değişikliği oldu çünkü modelde. Sonra tekrardan bu mor ipimi alıyorum. Beyaz ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar mor ipim ile öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Hemen burada artırmamı yapıyorum. Artık sonuncu artırmamızdı bu. Kalan ilmeklerimi böyle düz olarak ördüm. Hanımlar şu anda 26 ilmek oldu. Artık artırma işlemi yapmayacağız. Patiğimizin arka yüzündeyiz. Artık hanımlar videomuzun devamında patiğin arka yüzünü göstermeyeceğim. Arka yüzde çünkü ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Hani sizleri bu şekilde videoyu gereksiz uzatarak sıkmak da istemiyorum. Bu yüzden arka bölümleri göstermeyeceğim. Sizler arka yüzünü örüp geleceksiniz. Ön yüzde modele devam edeceğiz. Videolarınızı durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Tekrar bakın beyaz ipime geçtim. İlmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu defa beyaz ile olan modelimiz hanımlar bakın şu bölümü yapıyoruz. Sola doğru kaymaya başlayacak. Her sırada mor ilmeklerimizden birer tane alarak modeli sola doğru kaydıracağız. Böyle zikzak görüntü oluşturmak için. Tekrardan hanımlar bu defa artırmamız yok. Artırma yapmayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane mor ilmeğime kadar öreceğim ilk. Bakın beyaz ilmeklerimi örüyorum. Bir tane mor ilmeğimi de yine beyaz ile ördüm. Tekrar şuradan mor ipimi elime alıyorum. Kalan ilmeklerimi mor ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerde haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. 2 diş haroşamız oldu. Modelimiz sola doğru kaymaya devam edecek. Öncelikle beyaz ilmeklerimi öreceğim. Kenardaki beyaz ilmeklerimin hepsini yine beyaz ile örüyorum. Buradaki ilk mor ilmeğimi de yine beyaz ile ördüm sola modeli kaydırmak için. Sonrasında mor ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi mor ipim ile düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrardan bakın 3 diş haroşamız oldu. Son kez modelimizi kuracağız burada. Yine beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile öreceğim. Model sola kaymaya daha devam ediyor hanımlar. Beyazlarımı ördüm. Buradaki bir tane mor ilmeğimi de yine beyaz ile örüyorum. Sonra ip değişikliği yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de mor ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. 4 diş haroşamız oluştu burada. Sonra tekrardan ip değişikliği yapacağız hanımlar. Bu şekilde. Model böyle ilerliyor hanımlar. Bakın burada en son modelimizde sola doğru kaymıştı. Şimdi sağa doğru kaymaya başlayacak modelimiz. Modelimizin ilk sırasında hanımlar hemen şöyle mor ipimi alıyorum. Yine arkada bir genişçe bırakacağım. Çünkü mor ipimi arkadan toplayarak getireceğim. Şöyle. Bakın arkada genişçe bıraktım. İlmeklerimi mor ipim ile örüyorum. Hemen birkaç ilmek ördükten sonra ilmeklerime bakın arada bir şöyle mor, arkadan bıraktığım mor ipimin altından şişimi geçirerek ilmeğimi o şekilde örüyorum. Tabi burada beyaz ipimi de şöyle sola doğru yakınlaştırarak gideceğim. Arka taraftan hanımlar ipler böyle uzun uzadıya kalmadığı için patiğimiz kullanışlı olur. Arkada eğer böyle ipler uzun uzun kalırsa ayağımıza giyerken rahatsız eder. Ayak parmaklarına takılır. Bunu da söyleyeyim buradan. Hemen yine bakın beyaz ipimi yeniden arada yaklaştırdım. Tekrardan şu mor ipimin altından girerek bir ilmek daha öreyim. Böyle olunca hanımlar bakın arka yüze gayet temiz düşüyor örgümüz. Burada bakın ilk sıramızda beyaz ilmeklerimin hepsini mor ile ördüm. Mor olan ilmeklerimi de modelin ilk sırasında böyle yapıyorduk hanımlar. Mor olan ilmeklerimi de beyaz ipimle örüyorum. Bu şekilde.
Artık modelimiz tekrardan renk değiştirdi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Bakın son modelimizde modelimiz sola doğru kayma yapmıştı. Şimdi sırasıyla bu defa sağa doğru kayma yapacak. Bakın böyle zikzaklar şeklinde gidiyor. Böyle zikzaklar şeklinde ilerleyecek. Bu sıramızda son bir tane mor ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Modeli sağ kaydıracağız çünkü. Son bir mor ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi mor ipim ile örüyorum. Bakın son bir tane mor ilmeğim kaldı. Şu çaprazlamasına beyazımı aldım. Kalan ilmeklerimi de beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Tekrar model sağa kaymaya devam edecek. Son bir mor ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi mor ipim ile öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Şu çaprazlamasına beyaz ipimi şöyle alıyorum, morun altından geçirerek. Buradaki morumu beyaz ile örüyorum. Kalan ilmeklerimi de yine beyaz ipimle haroşa olarak örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Her 4 diş haroşada bir modelimiz yer değiştiriyor. Zikzağımızın yönü de yer değiştiriyor. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ön yüzdeyiz. Bakın 3 diş haroşamız olmuş. Sonuncuyu yapacağız şimdi. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi mor ipim ile öreceğim. Son bir mor ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde haroşaya yine devam ediyoruz. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Hemen beyaz ipimi alıyorum, yine morun altından geçirerek. Buradaki bir morumu beyaz ile ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine beyaz ipim ile örüyorum ve ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde hanımlar. Görüntümüz böyle. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi 4 diş haroşamız oldu. Yine ilmeklerimiz, iplerimiz yer değiştirecek. Mor olan ilmeklerimizi beyaz ile, beyaz olan ilmeklerimizi de mor ile öreceğiz. En son hanımlar model sağa doğru kaymıştı. Şimdi sola doğru kayacak. Bu şekilde sırasıyla devam ediyor. Tekrardan son kez size şöyle bir ilk model kurulumunu anlatayım. Bakın yine böyle arkada beyazımı biraz gevşek bırakarak alıyorum elime. İlmeklerimi bu defa beyaz ipim ile örüyorum. Yine bakın bu aradaki beyaz ipimi alttan şöyle geçirerek örüyorum. Mor ipimi de şöyle sola doğru yakınlaştırarak gidiyorum. Sadece ip geçişlerinde bu işlemi yapıyoruz hanımlar. Yeniden şöyle beyazımın altından girerek öreceğim. Mor olan ilmeklerimin hepsini ilk sıramda beyaz ipimle ördüm. Hemen beyaz olan ilmeklerimi de mor ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Hani model böyle devam ediyor hanımlar. 4 diş haroşadan sonra bu defa modelimiz gördüğünüz gibi sola doğru kayacak. En son sağa doğru kaymıştı. Şimdi sola doğru kayacak. 4 diş haroşa olana kadar sağa doğru kaydıracağız. Sonra tekrardan ip değişikliği yapacağız. İlmekler bu defa sağa doğru kaymaya başlayacak. Şu anda biz modelimizde toplamda bakın hanımlar, beyaz ile birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4. 5.'yi de zaten birlikte kurduk. Beyazımızdı. 1, 2, 3, 4. Bakın 5.'yi birlikte kurduk beyaz ile. Sonrasında 4 diş haroşadan sonra yine ip yer değiştirecek. Bu defa sağa doğru kayacak. Sonrasında yine ip değiştirecek. En son beyaz ile yapacağız. Bu defa sola doğru kayacak. Sırasıyla hanımlar kaydırma yerleri zaten burada belli oluyor. Ben bu patiğimin ön bölümüne hanımlar bu modelden toplamda bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kurdum en son. Beyaz ile başladım. Beyaz ile bitti. 7 tane kurdum. Zaten 1, 2, 3 ilk 4'ünü birlikte yaptık. 5.'yi de başlattık. Şimdi patiğimizin ön bölümünü bu şekilde tamamlayalım. Gelelim. Sonrasında birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bu modelimden kurdum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine beyazımı şöyle aradan çıkaracağım. Mor ipimi ekleyeceğim hanımlar buraya. Şöyle. Yine arkada mor ipimi biraz şöyle gevşek bırakarak ekleyeceğim.
Mor ipimle devam edeceğim daha doğrusu. İlmeklerimin hepsini bu aşamada böyle mor ipimiz ile öreceğiz. Şöyle. Bu aşamada hanımlar artık beyaz ipimi de buradan keseceğim. Çünkü beyazımızda şimdilik işimiz kalmadı. Burada şöyle kesip mor ipimin ucuna da bağlayacağım buradan. İlmeklerimin hepsini bu sıramda sıra sonuna kadar beyaz mor ipim ile düz olarak öreceğim. Hatta şöyle beyazımı da atlatarak götüreyim. Yine bakın mor ipimin altından girerek örüyorum buraları. Yine beyazımın ucunu da şöyle gizleyerek götüreyim. Bu şekilde hanımlar, mor ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye onu da aralardan geçirerek böyle örerek gidiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yine haroşaya devam ediyoruz hanımlar. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz öreceğim. Yani haroşa. Kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi patiğimin arka yüzünde yine mor ipim ile düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bilek ayrımından önce buraya alt zemini hazırladık mor ipimiz ile. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. Bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 26 ilmeğimiz vardı. 13-13 ikiye ayıracağız. Sonra bu yanlarımızı yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Şöyle kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeği yer değiştirerek öreceğim hanımlar bilek ayrımında. Bakın şöyle 13. ilmeğimi örerken yer değiştirdim. Burada ilmekleri yer değiştirme sebebim şu. Bilek ayrımımız daha sıkı ve sağlam oluyor. Açılmıyor hanımlar. Sebebi bu. Şimdi hanımlar patiğimizin önce bu sağ kenarını yapacağız. Bu sol taraftaki 13 ilmeğimiz bekleyecek. Eğer ki yedek işiniz yoksa bu ilmeklerin içinden bir tane tığ yardımıyla ip geçirebilirsiniz. İlmeklerin kaçmasını önlemek amacıyla. Yedek işiniz varsa da bu ilmekler bu şişte bekleyebilir. Sonrasında geri döneceğiz. Bu sağ tarafı yapacağız hanımlar. Döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu kenarlarda hanımlar yine haroşa örgüye devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Bu sağ taraftaki 13 ilmek üzerinden sağ kenarımızı önce yapacağız. Sol taraftaki 13 ilmeğimiz bekleyecek. Sağ bitince sol tarafa geçeceğiz çünkü. Bu şekilde. Hanımlar şöyle baktığımız anda burada zaten bu ilk diş haroşamız patiğimizin bu ön bölümünde yaptığımız haroşamızdı. Buraya bir diş haroşamız oluştu bile. İlkini saymıyoruz. Buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Bu şekilde hanımlar 13 ilmek üzerine gideceğiz geleceğiz. Böyle haroşalarımızı yapacağız. Buraya bir diş haroşam oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarlarına 15'er diş haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler mutlaka hanımlar ayağınıza ölçün. Şöyle ki patiğinizi ayağınıza tutacaksınız. Ölçüyü nasıl alacağınızı da anlatayım. Burun kısmına burayı getirin. Patiğinizin bu yan kısmını topuğunuzun kenarına gelene kadar öreceksiniz. Hani ben 15 yaptım. Belki siz daha 17 yaparsınız. Belki 13 yaparsınız. Bu tamamen sizin ayağınızın ölçüsüne göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarımızı ölçülerimize göre tamamlayalım. Gelelim. Sonra da birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, sağ kenarımı tamamladım ve geldim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüze kesim yapacağım. Şöyle. 15 haroşamdan sonra arka yüze kesim yapıyorum. Biraz gevşek bir kesim yapacağım hanımlar. Patiğimizin topuğunu yaparken, arka bölümünü yaparken buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmeklerimizi rahat çıkaralım diye biraz esnek gevşek bir kesim yapıyoruz. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Bildiğiniz başka kesim yöntemleri varsa onu da uygulayabilirsiniz. Kesme şekli çok da önemli değil. Bu şekilde ilmeklerimi sırasıyla kesiyorum. Son kez buraya da şöyle bir tane zincir çekeceğim. Bir miktar hanımlar düğüm atacak kadar şurada bir ip bırakıp bu şekilde buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi sol kenarımıza başlayacağız. Buraya da tam bilek bölümünden ilmeklerimizi öreceğiz. Yine burada da haroşa örgü uygulamasına devam ediyoruz. Bu şekilde. Hemen ilk iki ilmeğimi ördükten sonra tekrar ipimin ucunu buranın ana ipime bağlayacağım. Sökülmesin burası diye.
Şöyle. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Sonrasında hanımlar yine ilmeklerimi bu sol kenarda da haroşa olarak örüyorum. Sağ kenarda yaptığımız işlemin aynısını sol kenarda da yapıyoruz. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine haroşa olarak yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri döneceğiz. Gideceğiz geleceğiz hanımlar. Burada da bir diş haroşamız oluştu bile burada. Sağ kenarına hanımlar ben 15 sıra haroşa yapmıştım. Buraya da yine 15 sıra haroşa yapacağım. Sizler sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenara da aynı sırada haroşa yapın hanımlar. Kenarlarımız eşit olmalı çünkü. Şimdi hep birlikte sağ kenarla aynı olacak şekilde sol kenarımızı da yapalım ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin bu sol kenarında tamamladım. 15 sıra haroşamı ördüm. Burada da hanımlar ön yüzde kesim yapacağız. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştireceğim bu şekilde. Buradaki 13 ilmeğimin hepsini ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine bunları da bu şekilde kestim. Hanımlar, şimdi patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi patiğimizin buradan başlayarak bu yanlarını yapacağız. Buradaki ipimizi kesmeden yine bu şekilde bakın burada bir tane ilmeğim var. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmekler çıkaracağız. Bakın ikinci ilmeğim oldu. Kenar ilmek yerinin bakın şu iki kanadına birden girerek çıkıyorum. İlmeğimi alıyorum buradan. 3 ilmeğim oldu. 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde hanımlar 10 ilmek çıkarttım. Bu şekilde patiğimizin burun kısmına kadar, buraya kadar benim ölçülerime göre ben 45 adet ilmek çıkarttım. Hanımlar, sizler bu aşamada eğer ki arka haroşa sayısını fazla yaptıysanız ilmek sayınız 2 ya da 3 farklı olabilir, fazla olabilir. Az yaptıysanız 2-3 az olabilir. Bu tamamen yanlara göre değişiklik gösterebilir. Benim ölçülerime göre ben şu burun kısmına kadar, bakın şu başlangıç yerine kadar 45 adet ilmek çıkarttım. Şimdi buraya kadar ilmeklerimizi sizlere gösterdiğim gibi çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi buraya kadar ilmeklerimi çıkarttım, burun kısmına kadar 45 ilmeğimi. Hanımlar, bu aşamada sizler misinalı şiş de kullanabilirsiniz bu bölümde. Fakat ben misinalı şişleri rahat kullanamadığım için böyle 3 tane kısa şişle patiğimin bu arkalarını, yanlarını yapacağım. Şimdi geldik patiğimizin burun kısmına. Patiğimizin burnuna hanımlar biz 8 ilmek olarak başlamıştık. 8 ilmek başladığım yerden ilk burası biraz sıkı olduğu için tığ yardımıyla ilmeğimi alacağım. 8 ilmek çıkaracağım. Şöyle şişime takıyorum. Sırasıyla hanımlar buralardan şöyle 8 adet ilmeğimi çıkaracağım. Şöyle 4 oldu. Baştan alayım, yapamadım. İlk kenar yerimiz şuraydı. Buradan girerek şöyle şu birinci ilmeğim. Sırasıyla hanımlar ilk başlangıç yeri biraz sık olduğu için tığımdan yardım alıyorum. İkinci ilmeğim. Şöyle devam ediyorum. Üçüncü ilmeğim. 8 ilmek başlamıştık. 8 ilmek başladığımız yerden 8 ilmek çıkartıyoruz. 5 oldu. Giriyorum. 6 7 ve son kenar ilmek yerine de giriyorum. 8. Burun kısmından da yine bakın 8 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi yan bölüme geldik. Hemen diğer şişimle de diğer yandan ilmeklerimi çıkaracağım. Şöyle hemen beyaz olan yere giriyorum. Bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek yine ilmeklerimi çıkarıyorum. Her bir renkten hanımlar 4'er tane ilmek çıkarıyoruz. Bakın 4 tane çıkarttım. 5, 6, 7, 8. 4 tane de mor olan yerden çıkarttım. Tekrar 4 tane beyaz olan yerden çıkaracağım. Hani bu şekilde sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. Böyle. Hanımlar, bu kenardan 45 ilmek çıkartmıştık. Burada da son kenar ilmek yerine gelene kadar yine 45 adet, yani ben 45 çıkarttım. Artık siz diğer tarafa kaç ilmek çıkarttıysanız aynı sayılarda bu kenarımıza da ilmeklerimizi çıkartalım ve gelelim.
Evet hanımlar, 45 ilmeğimi burada çıkarttım. Geldim. Şimdi geri döneceğiz. Hemen şuraya da bu uca da bu ipimi şöyle bağlıyorum. Sıkıca bağladım. 2 tane de düğüm atayım. Sonra fazla ipimin ucunu da kesiyorum artık. Hanımlar, burada yine haroşa örgüye devam edeceğim. Bakın şu an arka yüzdeyiz. Haroşa örgüye devam edeceğim. Yani ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi bu şekilde yine düz olarak öreceğim. Bakın ön yüze haroşa düşecek hanımlar. Bu bölümlere yine haroşamız düşecek. Devam edeceğiz yine bu şekilde. Bakın ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Böyle. Sıra sonuna kadar gidelim. Gayet hanımlar, gördüğünüz gibi haroşa örgüden oluşuyor. Her yerinde haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Ön yüze bir diş mor ipimiz ile haroşamız düşüyor. Burnuna kadar geldim. Yine burun kısmındaki 8 ilmeğimiz vardı. Bu 8 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz çünkü. Böyle. Yine düz olarak örüyorum 8 ilmeğimi. Bir diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi tamamen hanımlar haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar 45 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Patiğimizin bu kenarlarını böyle yapacağız. Devam ediyorum yine örmeye. Haroşa düz örgü olduğu için hanımlar burayı birazcık hızlı örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine ön yüzde düz, arka yüzde düz olacak şekilde 2 sıra örünce ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Yine kalan ilmekleri de düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. İşte hanımlar bu şekilde. Şimdi döndüğümüz anda, ön yüzden baktığımız anda buraya mor ipimiz ile bir diş haroşamız oluştu. Sonrasında bakın hanımlar, buraya bir diş mor, bir diş beyaz, bir diş mor, bir diş beyaz ve son kez bir diş mor daha haroşa yaptım. Yani toplam kaç sıra haroşa yaptım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşamı yaptım. Mordan sonra buraya beyaz ipimi ekleyeceğim. Beyazım ile haroşamı yapacağım tekrardan. Bir diş mor, bir diş beyaz olacak şekilde haroşalarımızı yapacağız. Bakın böyle beyaz ipime geçiş yaptım. Buradaki ilmeklerimi beyaz ipim ile bu defa düz olarak öreceğim. Hemen beyaz ipimin ucunu da şöyle kendine bağlayayım hanımlar. Patiğimizin kenarına hoş bir görüntü kattı. Bu beyaz çizgiler böyle. Yine örerken de şu beyaz ipimin ucunu da gizleyerek götüreyim hanımlar. Bir de patik bitiminde hanımlar böyle yapınca İpleri gizlemek zorunda kalmıyoruz. Daha pratik oluyor. Bakın ipin üzerinden atlata beyaz ipimin ucunu getirdim. Bu şekilde. Şimdi hanımlar ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde düz olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde dolanacağız. Diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Arka yüzde tekrardan ilmeklerimizi yine beyaz ipimizle düz olarak örüp tekrar buraya geleceğiz. Burada bir diş beyazımız olacak. Beyazdan sonra tekrar mora geçeceğiz. Mordan sonra bakın hanımlar şu an şuna başladık. Beyazdan sonra bir diş mor. Mordan sonra tekrar bir diş beyaz. Bir diş beyazdan sonra da bir diş mor daha son kez haroşamızı yapacağız. Yani burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşamız olacak. Şimdi hep birlikte bu kenarımızda hanımlar 5 diş haroşamız olana kadar patiğimizin bu kenarlarını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Sonra da birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, ben patiğimin kenarını tamamladım ve geldim. Toplamda bir mor bir beyaz olacak şekilde 5 sıra haroşamı yaptım. Şimdi patiğimizin tabanını yapacağız. Tabanımız için öncelikle hanımlar ilk şişimdeki 45 ilmeğimi normal yine düz haroşa olarak öreceğim. Burun kısmından itibaren de tabanımıza başlayacağız zaten. Ama öncesinde bu ilk şişimizdeki 45 adet haroşa ilmeğimizi ben yine haroşa olarak örüyorum. Hani 45 diyorum da belki sizin 47, belki 43 ilmeğiniz var. Buradaki ilmeklerimizi önce öreceğiz. Yine bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm.
Şimdi burun kısmındaki 8 ilmeğimize geldik. Öncelikle buradaki 8 ilmeğimi de öreceğim hanımlar. Burada 14 ilmek olana kadar yanlardan ilmek alarak artırma işlemi yapacağız. Şöyle ki öncesinde buradaki 8 ilmeğimi örüyorum. Hemen bu şişimden bir adet ilmek daha alıp örerek bunu da yine orta bölüme ekliyorum. Burada 9 ilmeğimiz oldu şu anda. Şimdi geri döneceğim. Hanımlar, bu aşamada ipimiz devamlı olarak karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Tabanımızdaki bu birleşim yerlerimiz düzgün düşüyor bu şekilde. Bakın, dediğimiz gibi yaparsanız böyle düzgün düşer. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tabanımda 9 ilmeğim oldu. Tabanımdaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Tekrar haroşaya devam ediyoruz. Sonrasında yine bu taraftan da bir adet ilmek örerek alıyorum. Bu da yine tabanımıza eklendi. Şimdi burada 10 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. İpim yine karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine diğer ilmeklerimi, 10 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Hemen şişimden yine bir adet ilmek alıyorum. Bunu da örerek orta kısma ekliyorum. 11 ilmeğimiz oldu ortada. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki yine diğer ilmeklerimi, orta kısımdaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada şu an 11 ilmeğimiz var. Hemen şişimden yine bir adet ilmek alarak yine bunu da tabanımıza ekliyorum. Burada şimdi 12 ilmeğimiz oldu. 14 ilmek kalan olana kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Tekrar geri döndüm. İpim yine karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Bu tabanımızdaki ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Burada 12 ilmeğimiz vardı. Şişimden yine bir adet ilmek alıyorum. Bu şekilde. Bunu da yine tabanımıza ekledim. Burada 13 ilmeğim oldu. Tekrar geri dönüyorum. Şu anda arka yüzdeyim. Tekrardan hanımlar 13 ilmeğim var şu anda. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımızdaki 13 ilmeğimizi öreceğiz. Son kez diğer şişten de bir ilmek alacağız. 14 ilmeğimiz olacak ve 14 ilmek olarak da devam edeceğiz artık. Bakın 13. ilmeğimi de ördüm. Yine buradan bir adet ilmek alıyorum. 14 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, artık bu tabanımız 14 ilmek olarak devam edecek. Şöyle baktığımızda da burada hafif oval bir görüntü oluşuyor. Yani ördükçe zaten kendini gösterecektir. Şimdi yine ipimiz karşı tarafta. Hanımlar, bu aşamada yapacağımız işlem şu. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlk 13 ilmeğimizi öreceğiz. 14. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Yani tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmeğimizi örerken şişimizden de bir ilmek alacağız. Kesimler yapacağız. Bakın, burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğim ile şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri dönüyorum. Tekrar devam edeceğim. İpim yine karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini keseceğim. Bakın, burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğim ile hemen şişimden de şöyle bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tabanımız 14 ilmek olarak devam ediyor bu şekilde. Yeniden bakın, ipim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi örerken de şişten de bir ilmek alıp kesim yapacağım. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken de şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrardan geri döndüm. İpim karşı tarafta yine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hanımlar, 14 ilmek olarak patiğimizin tabanını bu şekilde öreceğiz. Yine bakın, burada bir ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Tabanımız hanımlar bu şekilde ilerleyecek. Biz bu kesme işlemine hanımlar bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Yani görüntü itibariyle tabanımız böyle olacak. Şimdi hep birlikte bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Şimdi sadece 14 ilmeğim kaldı. Şimdi 14 ilmek olarak patiğimizin arka bölümünü yapacağız hanımlar. Bu bölümde de yine yapacağımız işlem şöyle.
İpim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani 14 ilmeğim vardı. İlk 12 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi hanımlar ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Burada 13 ilmeğim kaldı ve hemen kenar ilmek yerlerine girerek, bakın ilk kenar ilmek yerim burada beyaz. Buraya ilmeğin 2 kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde patiğimizin arkası bu kenarlarına eklenmiş oluyor. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşı tarafta ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 12 ilmeğimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bu tarafta ilmek çıkartırken hanımlar sağ tarafta geri dönüyoruz. Ön yüzden çıkartıyoruz. Bu diğer tarafta beyaz kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da yine bakın şu beyaz kenar ilmek yerine giriyorum. Bu şekilde. Burada ip geçişleri olduğu için burası biraz sıkı olabilir. Hemen buradan şöyle bir adet ilmeğimi çıkarttım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi keseceğim. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Kenar ilmek yerlerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın 2 ilmeğimi birlikte keserek ördüm. Sıradaki kenar ilmek yerim mor. Mor yere girerek bir adet ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. İpim karşı tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmeğimi ikisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Bu tarafta ön yüzden ilmek çıkarıyorduk. Buradan da yine mor kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartarak arka bölümü tamamlıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeği keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim beyaza denk geliyor. Beyaz kenar ilmek yerinin bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde ilerliyor. Hanımlar biz bu işleme buradaki son kenar ilmek yerlerimize kadar, yani buraya ve buraya kadar, bu şekilde buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayıp gelelim. Evet sevgili hanımlar, patiğimin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Şimdi yine ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz artık. Kesim bölümüne geldik. Şöyle ilmeklerimi ikişer ikişer alarak kesimimi yapıyorum. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Bu boğaz kısmına denk geldiği için, bilek kısmına. Burada ayağımız rahat girsin. Esnek olsun patiğimizin kenarı diye. Hafif esnek bir kesim yapıyoruz. Çok da sıkarak kesim yapmayalım. İlmeklerimi böyle ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Yarım ilmek almışım, hemen bir düzelteyim. Bu şekilde. En son hanımlar burada tığımı alacağım. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine sık iğne gibi batıyorum. Burada topluyorum. Sonrasında buraya bir tane sıkı bir zincir çektim ve ipimi artık kesiyorum. Evet hanımlar. Patiğimizi burada tamamladık. Şimdi ben bir de kenar oyası yapmıştım. Dilerseniz sade de kullanabilirsiniz. Benim gibi kenar oyası yapmak isterseniz de sizlere yapılışını şimdi kısaca anlatacağım. Çok kolay da bir yapılışı var. Böyle patiğimizin kenarı. Kenar oyamız hanımlar bakın şu şekilde beyaz ipimizi de yaptım. Dediğim gibi sizler yapmak zorunda da değilsiniz. Normal bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Fakat yapmak isteyenler için hemen şöyle kısaca göstereceğim. Önce beyaz ipimle buraya bir ilmek oluşturdum. Tam topuğumun bittiği yerden şuradan başlayarak hemen ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Buraya ilmeğimi sabitledim. Hemen önündeki kenar ilmek yerine şöyle ilmeğin 2 kanadına birden batıyorum. Bir tane sık iğne oluşturuyorum. 3 tane zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak kirpiğimi oluşturuyorum. Bu şekilde. Ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Yeniden ikincisini yapalım. Hemen tekrardan bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen sık iğnenin içine girerek bu şekilde buraya minik bir kirpik oluşturuyorum. Ve hemen önündeki sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Tekrardan sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Sık iğnenin içine batarak bir tane kirpik oluşturuyorum ve hemen sıradaki öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar. Kenar oyamızı ben bu şekilde yaptım. Şimdi patiğimizin çevresini bu şekilde dolanalım ve gelelim.
Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar böyle kenar oyamı yaptım. En son beyaz ipimi de kesip bu arkaya gizledim. Kenar oyamızı da böylece bitirdik. Patiğimiz görüntü itibariyle böyle, bakın gayet de esnek oluyor. Hemen bir de manken ayağıma giydirip sizlere öyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Yani ben yaptım diye demiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ayaktaki duruşu da gerçekten şık. Çok beğendim ben. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, şöyle patiğimizi de bir güzel ayağımıza giydirdim. İşte patiğimiz böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel, şık, ayakkabı tarzı, hoş bir model oldu. Bu kadar hanımlar. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.